Merhaba canlarım. Falkader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramıza ilk kez katılan herkese kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Umarım bu güzel yolculukta siz de ailemizin bir parçası olursunuz. Uzun zamandır beni takip eden, her videoda güzel enerjilerini hissettiren kıymetli takipçilerime de gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi günlük koşuşturmayı bir kenara bıraktık. Niyetlerimizi aldık, enerjilerimizi fincanımıza odakladık. Size uyan mesajları sevgiyle alıp kabul edin, uymayanları ise evrene bırakın diyoruz. Bakalım bugün fincanımızda hangi sırları açığa çıkaracak? Evren size hangi mesajları gönderecek? Hazırsanız falımıza başlıyorum. Evet. Şimdi burada zirvede duran çok net bir kurt figürü görüyorum. Kurt güç, cesaret, liderlik ve doğru zamanda doğru adım atmayı temsil eder. Zirvede durması ise emek verdiğiniz bir konuda yükselişe geçeceğinizi, hedeflerinize her geçen gün daha da yaklaşacağınızı gösteriyor. Bu aynı zamanda çevrenizde saygı gören ya da sözü dinlenen güçlü bir kişiyi de temsil ediyor. Şimdi kurtun sırtında arıyı andıran küçük bir figür daha var. Arı çalışkanlığı, bereketi, kazancı ve emeklerin karşılığını simgeler. Bu iki sembolün birlikte çıkması çok güzel bir enerji veriyor. Çünkü gücümüzü doğru kullandığımızda emeklerimizin karşılığını alacağımız ve hareketli bir döneme giriyoruz canlarım. Bakın burada. Şimdi burada şimdi burası bana şöyle söylüyor. Sabırla yürüdüğünüz yolun sizin başarıya taşıyacağını söylüyor. Önümüzde hem güç hem de bereket enerjisi var. Özellikle iş, eğitim ya da maddi konularda yüzünüzü güldürecek gelişmeler olarak değerlendiriyorum ben bunu. Şimdi bunun yanı sıra hemen arkasında canlarım, bu kurt figürünün hemen arkasında bir deniz anası gözüme çarpıyor. Sezgileri, duygusal hassasiyeti ve görünenden daha derin olan durumları temsil ediyor. Bazen de bir konuda dikkatli olmamız gerektiğini, her gördüğümüze hemen güvenmememiz gerektiğini anlatıyor bana. Deniz anasının hemen altında kurt ve deniz anasının alt kısmında ise karşılıklı konuşan iki kişi var. Bu iki kişi önemli bir görüşmeyi, yüz yüze yapılacak bir konuşmayı ya da uzun zamandır beklenen bir hesaplaşmayı simgeliyor. Dikkatimi çeken nokta kişilerden birinin daha yüksekte duruyor olması. Bu kişinin daha etkili bir konuda olduğunu, sözü geçen biri olabileceğini ya da karar verme yetkisinin daha fazla olduğunu gösteriyor bana. Bu konuşma sırasında bazı dengeler değişebilir. Özellikle iş, aile veya resmi bir konuda yapılacak bir görüşme sizin için yeni bir kapı açılıyor olabilir. Genel enerji doğru sözlerin doğru zamanda söyleneceğini ve bu konuşmanın önemli sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Sezgilerinizi dinlerseniz bu süreçten kazançlı çıkabilirsiniz canlarım. Şimdi burada ben iki tane çapa görüyorum. Biri bu, biri bu. Ve bu çapaya sarılmış bir insan bu. Çapa falda şöyle söyleyeyim, güveni, sağlamlığı, kalıcılığı ve hayatın oturmasını temsil eder. Çok güçlü bir sembol. Yani iki çapanın yan yana çıkması, iki kişinin birbirine güveneceği, ortak bir karar alacağı ya da
sağlam temeller üzerine kurulacak bir bağı işaret ediyor. Şimdi burada bir detay daha var. Çapalardan birine sanki bir kişi sarılmış gibi görünüyor. Bu da bana birinin hayatında güvenli bir liman aradığını ya da bir ilişkiye, bir işe veya bir karara sıkı sıkıya tutunduğunu gösteriyor. Vazgeçmek istemeyen, elindekini korumaya çalışan güçlü bir enerji var burada. Eğer aklınızda bir ilişki, ortaklık ya da önemli bir hedef varsa bu semboller o konunun kalıcı olma potansiyelini gösteriyor. Genel enerji sağlam adımlar, güven, uzun vadeli güzel gelişmeler yönünde. Sabırlı kaldığınız sürece emek verdiğiniz şeyin karşılığını alma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor canlarım. Şimdi bir diğer tarafta canlarım burada bir kurt daha duruyor bakın. Atlamış, ayakları önde. Sanki bir şeyin üstünden atlıyor. Bu da az önce zirvede duran kurt şimdi yerinde durmuyor. Ön ayaklarını havaya kaldırmış ve bir sonraki engelin üzerinden atlıyormuş gibi görünüyor. Bu beklenenin beklemekte olan şeyin bittiğini ve artık harekete geçme zamanının geldiğini gösteriyor. Cesareti kurt, kararlılığı ve gücü temsil ediyor. Engelin üzerinden atlaması ise uzun zamandır sizi zorlayan bir konuyu geride bırakacağınıza, önünüzdeki bir engel beklediğinizden daha kolay aşılabilir olacağını bana anımsatıyor. Bu figür aynı zamanda önemli bir fırsatı kaçırmadan değerlendirmeniz gerektiğini de söylüyor aslında. Hayatınızda hızlı gelişecek bir olay yaşanabilir ve cesur davrandığınız takdirde bunun karşılığını alabilirsiniz canlarım. Yani fincan bize korkma, ilerle diyor. Gücümüzü doğru kullandığımızda önümüzde duran engeller birer birer aşılacak ve size daha aydınlık bir dönem bekliyor diyebilirim. Çünkü fincanın bu tarafı çok aydınlık. Şimdi burada fincanın dip kısmına baktığımda canlarım çok güzel bir görüntü var. Telveler her iki tarafa da toplanmış. Tam ortası ise bembeyaz bir aydınlık. Bu sıkıntıların iki yana çekileceğini, önümüzdeki temiz ve açık bir yol oluştuğunu gösteriyor. Dip kısmının aydınlık çıkması falın en güzel işaretlerinden biridir. Dileklerimize ve ferahlığa işaret eder. Bu iki telve kümesi aynı zamanda iki süliyet oluşturmuş. Karşılıklı duran biri kadın bir erkek figürü görüyorum burada. Şöyle yaptığımda bakın. Burada bir kadın, burada ise bir erkek figürü var. Şimdi bu iki telve kümesi arkadaşlar bir süliyete bürünmüş. Bu yüz yüze yapılacak önemli bir konuşmayı, duygusal bir buluşmayı ya da iki kişinin birbirini anlamaya başladığın bir süreç bu. Aralarındaki boşluğun aydınlık olması ise bu görüşmenin olumlu sonuçlanacağına, aradaki engellerin kalkacağına işaret ediyor. Eğer beklediğiniz bir konuşma, bir barışma ya da yeni bir tanışma varsa enerjisi oldukça güçlü görünüyor. Güzel olarak fincanın dip kısmı çok temiz ve umut dolu. Bana göre bu falın sonunda ferahlık, netleşme ve gönlünüzü rahatlatacak güzel bir gelişme var canım. Şimdi kadın ve erkek figürünün tam ortasında havalanmış bir kuş görüyorum. Bu çok önemli. Bir haberi, iletişimi, mesajları ve beklenen konuşmaları temsil ediyor dediğimiz gibi. İki kişinin arasında çıkması arasındaki sessizliğin bozulacağını ve iletişimin başlayacağını gösteriyor. Bir diğer dikkatimi çeken şey ise arkadaşlar bu kadın figürünün baş kısmında belirlen 3 ayrı şekil. Ben bunları 3 ayrı fikir olarak değerlendireceğim. 3 ayrı konuda 3 ayrı seçenek olarak da diyebilirim buna. Sanki kadın tarafı kafasında bazı şeyleri netleştirmeye çalışıyor ve konuşmada 3 önemli
başlık gündeme gelecek gibi duruyor burada. Bu iki kişinin karşılıklı durması zaten yüzleşmeyi ve konuşmayı gösteriyor. Kuşun da aralarında havalanmasıyla birlikte beklenen bir haberin ardından yapılacak önemli bir görüşme enerjisi var. Daha da güçlü hale geliyor burada. 3 vakit içinde gerçekleşebilecek bir konuşma olabilir ya da konuşmanın merkezinde 3 ayrı konuda yer alabiliyor olabilir. Bu da bunun en güzel tarafı fincanın dibinin aydınlık olması. Bu nedenle bu konuşmayı bir tartışmadan çok açıklığa kavuşma ve netleşme olarak görüyorum. Söylenmemiş sözlerin söyleneceği, soru işaretlerinin azalacağı bir enerji var burada. Fincan adeta konuşacak ve bazı şeyler yerine oturacak diyorum canlarım. Evet, fincanımız bu kadar. Şimdi tabağımıza geçiyorum. Evet canlarım. Şimdi burada gerçekten çok özel iki kişinin elleri birleşmesiyle ortaya hem bir kalp hem de kanatlarını açmış beyaz bir kuş figürü çıkmış canlarım. Şimdi bakın, iki kişi el ele tutuşmuş. Burada kalp gibi de diyebiliriz buna. Bir beyaz kuş gibi de diyebiliriz. Şimdi beyaz kalp olarak yorumlarsam şayet temiz duyguları, samimiyeti, affetmeyi ve karşılıklı sevgiyi temsil ediyor. Beyaz kuş ise müjdeli haberleri, huzuru ve hayırlı gelişmeleri temsil ediyor. Bu iki sembolün aynı anda oluşması kalbimize sevindirecek bir haberin çok yakın olduğunu işaret ediyor. İki kişinin el ele tutuşmasıyla bu şekil ortaya çıkmış ve bu tesadüf değil. Bu iki insanın birbirine yaklaşacağını, aralarındaki bağın güçleneceğini ve duyguların daha açık yaşanacağını gösteriyor. Eğer aranızda mesafe ya da kırgınlık varsa bunların yerini sevgi ve anlayış alıyor canlarım. Burada fincan temiz niyetlerin karşılık bulacağını ve kalbinizi hafifletecek güzel gelişmelerin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Adeta evren sevgiyle atılan adımların karşılığını alacaksınız mesajını veriyor bize burada. Şimdi burada aynı zamanda çok derin bir sembol daha görüyorum. İki kişinin hemen altında canlarım, şurada başını öne eğmiş, bakın oturan bir süliyet ve önünde bir kandil mi desem ya da mum mu desem, böyle bir şey var. Yani yanıyor. Bu görüntü içe dönüşü, düşünmeyi, sabrı ve kalpten gelen bir dileği temsil ediyor. Yanan mum ya da kandil falda umut ışını, aydınlanmayı ve kararlılıkta yol gösteren bir enerjiyi simgeliyor. Bu kişi uzun zamandır bir konuda bekliyor, düşünüyor ya da gönlünden bir dilek geçiyor olabilir. Bu suliyetin el ele tutuşan iki kişinin altında çıkması bana bu bekleyişi boşa olmadığını söylüyor. Yani sabırla beklenen bir konuşma, bir buluşma ya da bir dilek zamanı geldiğinde gerçekleşebilir. Mumun sönmemiş olması da umudun hala canlı olduğunu gösteriyor. Fincan kalpten edilen duaların ve iyi niyetlerin karşılık bulabileceğini işaret ediyor bize bu fal. Fincan değil, falımız. Biraz daha sabırla ilerlerseniz önünüzdeki aydınlık yolun daha da belirginleşeceğini söyleyebilirim burada. Bu
Şimdi burada Alaaddin'in sihirli lambasını andıran bir lamba görüyorsunuz. Bu da bana falda lamba aydınlanmayı, dilekleri, beklenmedik fırsatları ve yol gösteren bir enerjiyi temsil ediyor. Tam ortaya çıkması, ortada olması ise bu enerji falın merkezinde olduğunu gösteriyor bu enerjinin. Bu sembol uzun zamandır beklediğiniz bir konuda önünüzün aydınlanacağına işaret ediyor. Cevabını aradığınız bir soru varsa yakında netlik kazanabilir. Aynı zamanda hiç ummadığınız bir yerden gelecek güzel bir fırsatta sevindirici bir gelişmede görünüyor canlarım. Şimdi burada dilek enerjisini de çağrıştırdı bu Alaaddin'in lambası. İştenlikle ettiğimiz bir dileğin doğru zamanda karşılık bulma ihtimali oldukça yüksek. Elbette fal kesinlik vermez. Ancak bu sembol umut, yani başlangıçlar ve hayırlı gelişmeler yönünde güçlü bir işaret olarak yorumlayabilirim bunu. Yani şöyle, bu sembol bize diyor ki size ışığını kaybetme. Aradığın cevap ve fırsat sandığından daha yakın olabilir mesajını veriyor bize. Şimdi burada burun buruna vermiş. Bakın, hanenin içinde bu. Burun buruna vermiş. 2 süliyet var. Yüz yüze bu. 2 kişinin birbirine bu kadar yakın çıkması önemli. Yüz yüze görüşme, duyguların açıkça konuşulmasını ya da uzun zamandır beklenen bir buluşma işaret ediyor. Bir evin, yani hanenin içinde göründüğü için canlarım, konu daha net aileyi, yuva enerjisini veya özel hayatı ilgilendiriyor olabilir. Ev içinde yapılacak önemli bir konuşma, ortak bir karar ya da 2 kişinin birbirini daha iyi anlayacağı bir süreç gündeme geliyor. Şimdi burun buruna olmaları her zaman tartışma anlamına gelmez. Tam tersine birbirini dikkatle dinleyen, göz göze gelen ve artık kaçınılmaz olan bir konuşmayı simgeliyor. Öne içe atılmış duygular dile gelebilir. Yalnız burada yanlış anlaşılmalar çözülebilir ya da yeni bir başlangıcın temeli atılabilir. Buradaki enerji ise fincanımızdaki enerjiyle aynı gibi görünüyor. İletişimin güçleneceğini, kalpten yapılacak bir konuşmanın birkaç şeyi netleştireceğini gösteriyor bize. Şimdi burada tabanın dış kısmına doğru çok güzel bir sembol daha var. Arı şurada. Bakın, arı sembolü yukarıda da çıkmıştı. Hemen altında alevi oldukça belirgin yanan bir meşale var. Bakın şurada meşalesi ve alevi. Şimdi bu meşale falda aydınlanmayı, başarıyı, cesareti ve yolunu bulmayı temsil ediyor. Karanlıkta yol gösteren bir ışık gibidir bu. Arı ile birlikte çıkması ise bu mesajı daha da güçlendiriyor. Emek verdiğiniz sabır, gösterdiğiniz bir konuda artık ışık görmeye başlıyor. Çalışmalarınızın, gayretinizin ve azminizin karşılığını alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Meşalenin, alevinin canlı olması, emeğinizin yükselişini ve önünüzdeki sizi heyecanlandıracak gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir haber, yani bir fırsat ya da sizi motive edecek bir başlangıç kapınızı çalabilir. Bu enerji ise size ışığını söndürme, emeklerinin karşılığın geliyor diyor size. Önünüzdeki yol giderek daha da aydınlanıyor canlarım. Evet canlarım, şimdi bu falımızın da sonuna geldim. Fincanımızda birbirinden güçlü semboller vardı. Unutmayın, falda size uyan mesajları sevgiyle alın.
İçinize sinmeyenleri ise evrene bırakın. Her yorumun zamanı farklıdır. Bazen bugün dinlediğiniz bir mesaj günler ya da haftalar sonra anlamını gösterir. Eğer videonun size iyi geldiyse beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı, Falkader ailemize katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz ve güzel enerjiniz sayesinde her geçen gün daha da büyüyorum. Bunun için her birinize gönülden teşekkür ediyorum efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki falımda görüşmek üzere diyorum.